Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Az kalın bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. Kabartmalı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek almamız gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. 3 model üzerinden anlatacağım. 18 model, 2 de kenar ilmekler için şişime ilmeklerimi alıyorum. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, bir tane fazla almışım. Toplamda 20 ilmeğim var şu anda şişimde. 20 ilmekle modelimi kuracağım. Daha önce şöyle bir lastik yapacağım hemen. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir düz, bir ters olarak birkaç sıra ben lastik yapacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Bir düz, bir ters olarak lastiğimi devam edeyim ben. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Bu şekilde devam edeceğim. Evet, lastiğimi tamamladım. Şimdi modelimizin ön yüzünde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz örerek, bakın şöyle şişimden çıkarmıyorum. Bir kez ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Aynı işlemi yanındaki ilmeğe de yapıyorum. Bir kez ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 4 ilmek düz, 4 ilmek düz ördüm. Yine sıradaki ilmeği 3 ilmek çıkartacağım. Bir kez düz ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. Yanındaki ilmeği de aynı işlem yapıyorum. Bir ördüm, bir doladım, bir kez daha düz olarak ördüm. Bakın aralarda 4 ilmek, 2 ilmeği bu şekilde yapıyoruz. Kenarda 2 düz bıraktım. Ortalarda 4 düz olacak. Şimdi yine 4 düz ilmek. 4 düz ilmek ördüm. Şurada da 4 örmüştük. Evet. Sıradaki 2 ilmeğimi yine aynı şekilde 3 ilmek çıkartacağım bir ilmekten. Bir kez düz olarak ördüm, bir doladım. Bir kez daha ördüm aynı ilmeği, bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Aynı işlemi yapıyorum. Yanındaki ilmeğe de bir kez düz ördüm, bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Kenarda 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğim var. Nasıl başladıysak arkadaşlar, sıra sonunda da aynısını yapalım. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 2 ilmek ters. İlmeklerim ters, yine ters olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. İç tarafa aldım.
Bu 3 ilmek doladığım ilmeklerin hepsini şöyle örmeden alıyorum. 3 çıkarttığım ilmeklerin hepsini örmeden sağ şişime aldım. İpim kendimden tarafta. 4 ilmek ters olarak örelim. Yine şu çıkarttığımız ilmeklerin hepsini örmeden aldım. 4 ters ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Bu bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığım ilmeklerin hepsini örmeden sağ şişime aldım. Kenarda 2 ters ilmek, şöyle bir de düz kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Diğer düzü örmüyorum. Şimdi şu ilmeklerle yer değiştireceğim. Bu üçlü ilmeği sağa doğru çevireceğim. Arka taraftan tekli ilmeğimi, yani şu düz olan ilmeği yerlerini değiştirdim. Bakın bu şekilde şöyle bir çapraz yaptım. Bu 3 ilmeğimi üçünü bir örerek kestim. Daha sonra arkadaki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi aynı işlemi sol tarafa doğru yapacağım. Bu üçlü ilmeğimi sola çevireceğim. Ön taraftan aldım sol şişime. Diğer tek ilmeği de alarak şişimin önüne taktım. Düz ördüm sıradaki ilmeğimi. Bu üçlü ilmeğimi de üçünü bir düz örerek kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki düzle üçlü ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sola doğru, pardon, sağa doğru, şu tarafa doğru, sağ tarafa aldım ve üçünü bir düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi bu üçlü ilmeğimi sola doğru kaydıracağım. Sola doğru aldım. Arka taraftan da diğer tek kalan ilmeğimi şu şekilde şişime taktım ve düz ördüm. Diğer üçlü ilmeğimi, evet, şurada bir kaydırma yaptık. Onları hemen şöyle bir topluyorum. Evet. Üçünü bir düz örerek kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. Aynı işlemi şimdi sağ tarafa doğru yapıyorum. Üçlü ilmeğimi sağa doğru aldım. Üçünü bir düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Sola doğru yapıyorum şimdi. Üçlü ilmeğimi sola doğru aldım. Arka taraftan tek olan ilmeğimi de öne getirdim. Düz olarak ördüm. Bu üçlü ilmeğimi de üçünü bir düz örerek kesiyorum. Bir düz ilmek ördüm kenarda, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi, yani ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Model 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bu 4 sıranın tekrarını hep yapacağız. Gördüğünüz gibi güzel ve şöyle gösterişli bir model. Bütün ilmeklerimi ters olarak arka yüzü 4. sırada örelim. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel bir model. Evet, bakın bir kez kurmuş olduk modelimizi. Bu şekilde.
Bir kez daha yapalım isterseniz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. 2 düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz. Bakın şu ortadaki 2 ilmeğe geldiğimizde onları 3 ilmek çıkartacağız. Bir kez düz ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm ilmeğimi. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yanındakini de hemen aynı şekilde bir kez ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. Bu ortadaki 2 ilmeğimizi bu şekilde her ilmekten 3 ilmek çıkartarak yaptık. Arada 4 düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördüm. Ortadaki bakın 2 ilmeğe geldiğimde bunların içinden her ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmekten bir ördüm düz olarak, bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Sırada 4 düz ilmek. Ortadaki 2 ilmeğe gelince bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Kenarda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ters ilmek ördüm. Şu 3 ilmek çıkarttım. İlmekleri ipi kendimden tarafa aldım. Hepsini örmeden tekrar sağ şişime aldım. 4 ters ilmek, 1, 2, 3, 4 ters ilmek ördüm. Sıradaki şu örmeden aldığım ilmekleri yine bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. İlmekleri arka yüzünde ipi kendimden tarafa aldım ve örmeden aldım şişimi. 4 ters ilmek arada. Bu ilmeklerime gelince ipi kendimden tarafa aldım. Bunların hepsini örmeden aldım. 1, 2 ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki düz ilmekle diğer şu üçlü ilmeğimin yerini değiştireceğim arkadaşlar. Şu şekilde aldım. Bunu arka taraftan aldığım bu üçlü ilmeğimi de ön taraftan alarak şişime taktım ve üçünü bir düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Yine bu üçlü ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Sola doğru aldım. Arka taraftan tekli ilmeğimi aldım. Öne getirdim. Düz ördüm. Üçlü ilmeğimi de üçünü bir düz örerek kestim. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Arada 2 düz ilmek, 1, 2. Bu düz ilmekle şu üçlü ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru şöyle dağıtmadan alalım. Evet. Sağa doğru aldım bu üçlü ilmeğimi. Üçünü bir düz örerek kestim. Bir düz ilmek. Yine bu üçlü ilmekle arkasındaki ilmeğin yerlerini değiştirelim. Düz ördüm. Üçlü ilmeğimi de üçünü bir düz örerek kestim. Bir düz ilmek, 2 düz ilmek ördüm arada. Daha sonra bu tekli ile üçlü ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Sağ tarafa doğru aldım ve üçünü bir örerek keselim. Üçlü ilmeği tekrar tekli ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Sol tarafa doğru çevireceğim üçlü ilmeğimi. Arkasındaki ilmeği de aldım. Öne getirdim. Düz olarak ördüm. Üçlü ilmeğimi de
üçünü bir düz olarak ördüm. Kestim. Bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Gördüğünüz gibi güzel ve yapımı da oldukça kolay. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın kabarık kabarık yapraklar oluşmaya başladı. Bir de şöyle ilerlemiş halini göstereyim. Bunu da daha önce yapmıştım. Bunu da yine bir ters bir düz lastikle başladım. Böyle. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Görüntüsü gayet güzel ve kolay bir model. Bunu da beraber yaptık. Bu modeli arkadaşlar istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yelek yapımında, hırka yapımında, süveter, bere yapımında da çok güzel uyum sağlayacak bir model. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.